Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel şal, atkı, böyle saç bandı yapımında rahatlıkla kullanabileceğiniz modelin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şöyle yakından göstereyim sizlere. Çok güzel ve çok kolay bir yapıma sahip arkadaşlar. Umarım sever ve beğenirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Modelimi yaparken Nako Vals'in şu şekilde ipini kullandım arkadaşlarım. Batik bir ip. Şimdi tek rengi denk geldiği için bu şekilde gözüküyor. Ve 2,5 milim tığ kullandım yaparken. Modelimizi yapmak için ilk başta şöyle tutalım. 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra üzerine alıyorum. Şöyle ikinci zincirden, yani birinciye girmek zor oluyor. İkinci zincirden giriş yapıyorum. 1, 2 defa da çekiyorum. İkili trabzan yapmış oluyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu 3 çektikten sonra arkadaşlar şöyle tutuyorum. 1, 2, 3 tane daha çekiyorum. Ve bunu buraya ekliyorum. Bu şekilde. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. Arada 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bu defa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böylelikle ilk yerimizi tamamlamış oluyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer parçamı birleştirmek amaçlı arkadaşlarım, tamamen bu. Hemen diğer parçamı alıyorum. Bir zincir çektikten sonra buraya geliyorum ve buradan giriş yapıyorum. Diğerinin ilkine şu şekilde bağlıyorum kaydırma ile. Bir tane zincir çekip şu şekilde, şöyle bakın, tersi bu tarafta, hemen giriş yapıyorum ilkinden. Kaydırma yöntemiyle 1, şöyle 2, 3, 4, 5. Yani kaydırma yöntemiyle bu ortadaki 2 zincirli yerimize kadar geliyoruz. Daha sonra bir miktar yükseliyorum. Bakın şu şekilde üzerine alıyorum. 1, 2. Burayı 2 defa da topluyorum. Bu şekilde 1, 2, yani bir topladım, bir de normal zincir çekiyorum. Sonra üzerine alıyorum. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa topladım. Hepsini birlikte çekiyorum. Şöyle bir birleştirdim. Sonra bir zincir çektim. Tekrar üzerine alıp aynı yuvaya bir üçlü daha fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Yine onları da topladım. Şu şekilde. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradan tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tuttuğum yerden giriş yapıyorum. İlk başta yaptığımız gibi ve bu şekilde bir yer oluşturuyorum. Ve üzerine aldım. Yanındaki boşluğun içerisine hemen, bakın şu araya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Sonra 2 zincir çekiyorum. Yine üzerine aldım. Tekrar buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ilkini yapıyorsanız şayet, az önce buraya bağlamıştık. İlkinde yine 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar normal olarak ve buradan az önce yaptığımız gibi kaydırma yöntemiyle ortaya gidiyoruz. Ama şimdi diğer parçamıza bağlayacağımız için bir tane zincir çektim. Yine geliyorum bir üste, giriş yapıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve buradan alıp şekilde kaydırarak devam ediyorum ortaya gelmek için.
Yine bir miktar yükseldim. Birinci fıstığımı yapıyorum. İkinci 1, 2 ve 3. Yine 3 zincir önce 1, 2, 3, sonra tutuyoruz. Çevirdim. Üzerine alıp 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan yazlık baharlık böyle bluzlar, yelekler, hırkalar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Normal düz bir ip de kullanabilirsiniz. Şal ipleri de kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz iple de yapabilirsiniz. Hemen geliyorum, bir diğeriyle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle çok kolay ve olmasına rağmen çok güzel bir görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de aynı şekilde düşünür ve yaparsınız. Evet arkadaşlarım, bu şekilde ne proje yapacaksak o boyuta getirerek modelimizi tamamlamış oluyoruz. Böyle yerler yapıp ilk baştakini, özellikle battaniye de yapabilirsiniz ayrıca arkadaşlar, böyle delikli delikli güzel olur. Şöyle bir model ortaya çıkıyor ve benim çok hoşuma gitti, dediğim gibi. Umarım sizler de seversiniz ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.